Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kısa bir aradan sonra yine farklı, güzel, yapımı kolay bandana yapımlarıyla sizlerle birlikteyim. Yine çok basit ve de çok güzel bir bandana yapımı sizlerle paylaşacağım. Hemen malzeme bilgisini vererek başlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi yine koton bir ip kullandım. Bu kez de Nako Koton Luxe'le örüyorum. Dediğim gibi Alize Koton Gold'da da çalıştım. Birçok bandanada sizler tuhafiyelerden farklı markaların koton ipleriyle çalışabilirsiniz. Yaza uygun bir ip. Hemen tığ numaram yine bu iplere uygun 2,5 milim bir tığla öreceğim. Şöyle hızlıca başlamak istiyorum. Sizlerle birlikte çok basit arttırmalı yine bir model. Birkaç sıra ördükten sonra hemen çözebileceğiniz bir bandana modeli. Ben de ilk defa sizlerle sadece birkaç sıra örüp sizlerle baştan başladım ve örüyorum. 14 adet zincir çekiyorum. İlk etapta 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 adet zincirimizi çektik. Tığıma iki kez ipimi dolayıp şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincir içerisine önce 2 tane çıktım. Sonra tekrar tığıma ipimi dolayıp 2 çıktım. 2 ilmeğim kaldı tığımda. Yine 2 kez doluyorum. Tekrar 2 ilmek çıktım. Sonra yine tekrar 2 ilmeğimi çıktım ve kalan 3 ilmeğimin hepsini birlikte çıkıyorum. Böyle küçük bir yaprak oluşturdum. Tekrar hiç zincir çekmeden 2 tane tığıma 2 kez dolayıp son yani ilk çektiğim zincire buradan sonuncu görünüyor ama zincir çektiğim ilk şöyle sayalım. Kalan 1 2 3 4 5 6 7 8. zincir içerisine yine önce 2, tekrar 2 çıkıyorum. Tığımda 2 ilmek kaldıktan sonra tekrar 2 kez tığıma doladım ve aynı noktaya yine batarak önce 2, sonra 2 çıkıyorum ve üçünü birlikte kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Aynı noktaya yine kaydırma ilmeği ile kapattım. Burası bandanamızın tam böyle uç noktası olacak. Hemen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 zincir çekiyoruz. Bu başlangıçlarımız olacak. Bir başlangıçta bir de sonda artırmalarımız olacak. Bu iki yaprak 4 yaprağı çıkaracağız. Hemen yine iki kez tığıma ipimi doluyorum. 1 2 3 4 5 6. zincir içerisine yine bir yaprak oluşturacağız. Önce 2, sonra yine 2 kez çıktım ilmeğimi, tığımda 2 tane ilmeğim kaldı. Tekrar tığıma 2 kez ipimi doluyorum. Aynı noktaya önce 2, sonra tekrar 2 ilmek çıkarıyorum ve kalan 3 ilmeğimin hepsini birlikte kapatıyorum. Bakın bu şekilde bir görüntü olacak. İlk başlarda, ilk sıralar biraz karışık gelecektir. Ben sizle birlikte bayağı bir birkaç sıra göstereceğim çözene kadar arkadaşlar. Şimdi tekrar 1 2 3 4 5 zincir çektim ve tığıma 2 kez doladım. Bakın 1 2 3 4 ilk çektiğim şu zincirle hemen arkada şöyle bir çıkıntı dalı var. Kanadı zincirimizin tekrar göstermek istiyorum. Tam dibindeki yani ilk çektiğim zincirle yanında şöyle tek dalına batarak buraya yine bir yaprak oluşturacağız. Önce 2 çektim. Tekrar 2 tane çıkardım. Tığımda 2 ilmeğim kaldı. 2 kez başını doluyorum. Aynı noktaya battığım yere önce 2 tane çıktım. Sonra tekrar 2. Yapraklarımızı sürekli böyle oluşturacağız. Kalan 3 ilmeğimi birlikte kapattım. Böyle üst üste 2 yaprağımız oldu. Sonra çeviriyorum. Şu kısım bandanamızın alt kısmı oluyor arkadaşlar. Burası köşesi. Biz çevirdik.
bu kısmından tam ortada iki yaprağımızın ortasına şöyle kaydırma ilmeğiyle kapattım. Ve 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bu noktaya da bir tane yaprak oluşturacağım. Önce 2, tekrar 2 tane çıktım. Tığımda 2 ilmeğim kaldı. 2 kez tığıma yine ipimi doluyorum. Aynı noktaya. Önce 2 kez. Evet, şimdi yine burayı tekrar 3 tane ilmeğimizi birlikte kapattım. Bakın böyle 4 kanatlı yapraklarımız olacak. Şimdi tekrar bir tane, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine aynı şekilde ilk çektiğim zincirle şu hemen yanında bir tek dalını alıyoruz. Burada görünen zincirimizin yanındaki zincirimizin tekrar bir yaprak oluşturuyoruz. Yine 2 kez doladım aynı noktaya batıp önce 2 sonra 2 çıkıp kalan 3 ilmeğimin hepsini birlikte kapattım. Burada bakın 4 taneye çıktı. Şöyle düz şekilde görünen yapraklarımız altta 2 idi. Hem başta bir arttırma yaptık hem de bu sondaki arttırmamız. Şimdi 3 kez tığımı doluyorum ipimi. Bakın 1 2 3 ve buradaki yaprağımızın yanındaki yaprağımızın tam tepe noktasına önce 2 sonra 2 4 seferde çıkıyoruz. 3 4 2 2 ilmeklerimizi çıkıp bu sırayı tamamladık. 1 bakın şöyle 1 2 3 4 oldu. Sonraki sırada 6 olacak bu yapraklarımız sırasıyla. Her sırada 2 tane arttırarak devam edeceğiz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Tekrar sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Her başlangıcımızda 13 zincir çekeceğiz. Yine şöyle yaprağımı yaptıktan sonra çevireceğim diğer tarafını örgümün. Hemen 1 2 3 4 5 6 iki kez yine tığıma ipimi dolayıp 6. zincir içerisine 2 3 4 5 6. zincir içerisine yine bir yaprak oluşturuyorum. 2 2 çıktım yapraklarımı. Yine aynı noktaya tekrar 2 kez doluyorum. 2 2 kalan 3 ilmeğimin hepsini birlikte kapatıyorum. Tekrar bakın. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bu 5 zincirle bu iki peş peşe olan yaprakları hem başta hem sonda yaparak başta başlangıçta bir yaprak artırıyoruz. Bu artırmamız sonda da yine aynı demin biraz önce gösterdiğim gibi bir yaprak yaparak bu artırmalarla devam ediyoruz bandanamızın sonuna kadar. Yine 5 zincir çekerek tığıma 2 kez ipimi doluyorum. Şöyle 1 2 yine ilk çektiğim zincire tam dibine bir de bu hemen yanında görünen şu tek dalına batarak bir yaprak oluşturuyorum. 2 kez doladım. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Önce 2 sonra 2 çıktım. Kalan 3 ilmeğimi birlikte çıktım. Bakın böyle üst üste 2 yaprak yapıyoruz ve modelimi çevirdim. Bandanamı sıradaki bir alt sıradaki yani alt sıradaki ilk yaprağın hemen şu tam orta noktasına batıyoruz. Şöyle bakın arkadaşlar. Burada 4 kanattan oluşan yaprağımızı şimdi üst sırada da bu iki kanatlı üçüncü kanadımızı buraya tam sabitledik. Bir üst sırada da yine yapraklarımız bu yapraktan itibaren böyle dörderli yapraklı devam edecek. 1 2 3 4 zincir çektim. Yine bu noktaya bir tane daha yaprak oluşturacağım. Bunu da yine 4 yaprağı tamamlayacağız. Yine aynı noktaya batarak bir yaprak daha oluşturdum. Bakın
Burada 4 yaprak kanat, burada devamı. Hep böyle peş peşe zincirleme halinde devam edecek yapraklarımız. Şimdi hemen hiç zincir çekmiyoruz. 2 kez tığımı yine ipimi dolayarak sıradaki bu yaprağımızın bu kanadının hemen tam şu 2 yaprak ortasına batıyoruz. Sırada görünen ip 2 yaprak ortasına yine bir yaprak oluşturuyorum. 2 2 çıkıyoruz. 3 ilmeğimizi birlikte kapattık ve buraya gelmek için 4 zincir çekerek kaydırma ilmeği ile birleştiriyoruz. Aynı noktaya batıyoruz. Ve şimdi 1 2 3 4 zincir çektim. Bir yaprak daha oluşturacağım. Hepsini birlikte kapattım. 1 2 3 4 5. Şimdi artırmaya geçiyoruz. Bir yaprak artırma yapacağız yine sonda. Hemen 2 kez tığıma dolayıp ipimi ilk çektim. 5. zincir ve şu yanındaki hemen tek dalının tam ortasından alarak buraya da bir yaprak oluşturuyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Önce 2, sonra 2 ve kalan 3 ilmeği birlikte kapatıyorum. Bakın bu arttırma yaptığımız yaprağımız bir başta yaptık, bir tane de sonda. Böyle 2 tane yaprak peş peşe yapmış olduk. Şimdi yine 1 2 3 tane tığıma ipimi 3 kez dolayıp hemen yanındaki şu yaprağımızın tam böyle tam tepe noktasına, bakın buradaki noktaya batarak 1 2 3 4 seferde çıkıyoruz. Bu şekilde çok çıtı pıtı böyle yaprakla ilerlediğimiz bir bandana modeli oldu. En son yine kenar kısımlarını birlikte yapacağız. Bu şekilde örerek ilerleyelim arkadaşlar. Hemen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Yine başlangıç noktamızda 13 tane zincirimizi çektik. Hemen bir yaprak oluşturacağım. 1 2 3 4 5 6. zincir içerisine bir yaprak oluşturuyorum. Yine aynı noktaya batarak 2 2 çıkıyorum. Kalan 3 ilmeğimi birlikte kapatıyorum. 1 şimdi arttırma yaprağımızı yapıyoruz. 2 3 4 5 zincir çektim. Hemen üst tarafına bir yaprak daha yapıyoruz. İlk çektiğim zincir ve sıradaki şu yanındaki şu tek dal zaten tığınızı batırdığınızda göreceksiniz. Aynı noktaya tekrar batarak yaprağımı tamamlıyorum. 2 tane yaprak peş peşe yaptım. Hemen çeviriyorum. Bakın şöyle modelimizi çevirerek yapraklarımız olan bu sıradan devam edeceğiz. Şimdi alt sıradaki ilk yaprak, şöyle yaptığımız ilk yaprak ve yanındaki tam bu 2 yaprak ortasına kapatacağız. Kaydırma ilmeği ile kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Burada yine aynı noktaya bir yaprak daha oluşturacağım. Üçünü birlikte kapatacağım. Tekrar zincir çekmeden şimdi 2 kez başını doladım. Sıradaki şu 2 yaprak ortasına bakın. Hemen belli zaten batacağımız yer. Buraya bir yaprak oluşturuyorum. Üçünü birlikte kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Yine aynı noktaya kaydırma ilmeği ile kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim ve aynı noktaya yine 1 2 kez çıktım. Yine 1 2 kalan 3 ilmeğimin hepsini birlikte kapatıyorum. Bakın sürekli bu şekilde 4 yapraktan oluşacak bu modelimiz.
bu iki yaprak yine aynı noktaya iki yaprak daha yaparak hep görüntümüz böyle olacak arkadaşlar. Bakın alt sırada 1 2 3 4, üst sırada yine 1 2 3 4, 1 2 3 4, yine bu sıraya geldik 1 2 3 4, 1 2 3 4. Bu şekilde yapraklarımız hep birbirini tamamlayarak devam edecek. Şimdi tekrar yine iki kez başını aldım hiç zincir çekmeden, sıradaki bu iki yaprak ortasına hemen batarak bir yaprak oluşturacağım. Üçünü birlikte kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aynı noktaya kaydırma ilmeğiyle batarak kapatıyorum. Yine 1 2 3 4 zincir çektim. Buraya yine bakın üçüncü kanadımızı yaptık. Bu orta kısma yine bir tane yaprak oluşturacağız. Önce 2 2 çekip sonrasında üçünü birlikte kapatacağım. 3 ilmeğimi, kalan 3 ilmeğimi. Üçünü birlikte kapattım. Evet, bakın burada da 4 dedik yapraklarımızı. Şimdi son sırada burada bir yaprak artırmamızı yapacağız. 5 zincir çekiyoruz. Bu artırma yaptığımız yapraklarımızı yaparken iki kez başını alıp şöyle iki dalına birden batarak bir yaprak oluşturuyorum. Bu ip biraz böyle ayrılıyor. Her markada farklılık gösterebilir. İpler şöyle kalan üçünü birlikte kapattım. Bu arttırdığımız yaprağımız oldu. Sonlarında ne yapıyorduk? Tığımıza 3 kez dolayıp sıradaki yaprağımızın, yani alt sıradaki yaprağımızın tam şu tepe noktasına batıp 4 seferde çıkıyoruz. 2 3 ve 4. Bu sırayı da tamamladık. Bakın 2 4 6 8. Önce 2 idi. Sonra 1 2 3 4'e çıkardık. Sonraki sırada 1 2 3 4 5 6. Sonraki sırada 1 2 3 4 5 6 7 8. Yani başta ve sonda birer tane yaprak artırıyoruz. Her sırada toplamda 2 tane artırma yaparak ilerliyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Yine 13 zincirimi çektim. Başlangıçlarda yaptığım gibi iki kez dolayıp 1 2 3 4 5 6. zincir içerisine bir yaprak oluşturuyorum. Şimdi sonraki sıraya başladık. Yine kalan iki ilmeğimi kapatmadan burada da bir yaprağımızın diğer kanadını oluşturup kalan 3 ilmeğimizin hepsini birlikte çıkarıyorum. Şimdi bir artırma yaprağımı yapacağım. 3 4 5. Bu artırma yapraklarımızı yaparken 5 zincir çekiyoruz. Hemen şöyle iki kanadına birden batarak önce 2, sonra tekrar aynı noktaya batıyoruz. 2 2 çıkarıyoruz. Üçünü birlikte kapattık. Bu arttırdığımız yaprağımız oluyor. Ve hemen modelimizi çevirip bakın, bu bandanamızın uç noktası, modelimizi çevirdik ve sıradaki alt sırada yaptığımız bu iki yaprağın tam orta kısmına kaydırma ilmeği ile birleştirdim. Burada 2 3 4. Buralarda 4 zincir çekiyoruz aralarda arkadaşlar. Sadece sonda ve başta arttırma yaptığımız şu ikinci yaprağımızı yaparken, hani yaprak üstüne yaprak yaptığımız noktada 5 zincir çekiyoruz. Kafa karışıklığı olmasın. Hemen 4 zincirimi çektim ve bir yaprak oluşturuyorum burada aynı noktaya. 3 ilmeğimi birlikte kapattım. Hiç zincir çekmeden bakın burada da 2 yaprakta, alt sırada 2 yaprağı da yaparak tamamladık. 4 yapraklı bir çiçeğimiz çiçek görüntüsünü oluşturdu. Direkt zincir çekmeden 2 kez başına aldım. Hemen sıradaki bakın şu 2 yaprak, 1 2, tam şu orta noktasına batıyorum ve burada birleştirme yapıyoruz. Yani aslında yapraklarımızın birleşimini sağlıyoruz burada. Yine
Şöyle 2 kez ördüm. Tığımda 3 ilmeğim kaldı. Hepsini birlikte kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Şu noktayı bulmak için buraya 4 zincirle kaydırma ilmeğiyle sabitledim. Aynı şekilde yine 2, 3, 4 zincir çektim. Yine aynı noktaya bir yaprak daha oluşturacağım. Üçünü birlikte kapattım. Bakın bu şekilde dörtlü ilerleyeceğiz yapraklarımızı yaparak. Yine hemen zincir çekmiyorum. 2 kez doladım. Sıradaki 2 yaprak ortasına yine bir yaprak oluşturuyoruz. Önce 2 2 kapatarak son 3 ilmeği birlikte kapattım. 3 4 zincir çekerek dibine yine aynı noktaya batıyorum. Bu oluşturduğum yaprağım. 1 2 3 4 zincir çektim. Yine aynı noktaya bir yaprak daha oluşturdum. Alt sıralarda, bu sıralarda ne yapıyorsak aynısını üst sıralarda da takip ederek ilerleyin arkadaşlar. Şaşırırsanız tekrar başa sarın. Dediğim gibi hiçbir farklılık yok. Sürekli aynı tekrarlayan bir model. Yani değişik, her sırada farklı zincir sayısı yok. Farklı yaprak sayısı yok. Bu şekilde ilerliyoruz. Sadece arttırıyoruz. Başlarda ve sonlarda zaten bunu her sırada tekrar ediyoruz. Dikkatli ilerlersek hiçbir zorluk olmayacaktır. Hemen bakın buraya yine geçiş yaptım. Ve bir yaprak daha oluşturdum. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aynı noktaya bu 2 idi. Burada üçüncü. Şimdi dördüncü yaprağımızı yapacağız. Aynı noktaya bir tane daha yaprak yapıyoruz. Ve sonrasında da son arttırma yaprağımızı yaparak bu sırayı da tamamlıyoruz. Bakın bir yaprak daha yaptım. Ve şimdi arttırma yaprağımızı yapacağız. 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorduk. 2 kez yine ipimi tığıma doluyorum ve tam ilk çektiğim zincirle şu yanında görünen tek dala batarak ikisinin arasından şöyle yine aynı şekilde yaprağımızı oluşturuyoruz. Üçünü birlikte kapattım. Da arttırdığım yaprağım oldu. Evet, şimdi hemen son arttırdığımız yaprağımızı yaptık ve 3 kez ipimizi tığımıza dolayıp sıradaki yaprağın tam tepe noktasına, yani bir alt sıradaki, batarak 4 seferde çıkıyoruz. Bu kenarları arkadaşlar zaten son sırada sık iğne gideceğiz. Böyle hani düz bir görüntü olmamasına aldanmayın. Orada gayet güzel bir görüntü olacak son sırada sık iğne ile birlikte. Yine 13 zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 zincir çektik. Bakın arttırarak modelimiz, bandanamız, bu örgü modelini ben çok seviyorum. İlerletiyoruz. Hemen tekrar 2 kez doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincir içerisine tığımı batarak bir yaprak oluşturuyorum burada. Kalan 2 ilmeğimi kapatmadan yine sıradaki örgümü, yani trabzan diyelim, örerek kalan 3 ilmeğimi birlikte kapatıyorum. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çektim. Hemen 2 kez dolayıp ilk çektiğim zincirle şu sıradaki tek görünen şu dalın içerisine batarak yine bir yaprak oluşturuyorum. Kalan 2 ilmeğimi kapatmıyorum. Yine 2 kez tığıma ipimi doladım. Önce 2, sonra 2, kalan 3 ilmeğimin hepsini birlikte kapatıyorum. Bu arttırdığımız yaprağımız oldu. Şimdi çeviriyorum. Modelimi hemen arka tarafını, yani yaprakların devamını, devam edeceğimiz kısım sıradaki 2 yaprak ortasına yine kaydırma ilmeğiyle kapattım. Alt sırada aynı yaptık. Alt sırada ne yapıyorsak bu sırada aynısını yapıyoruz. Hiçbir farklılık yok. Şimdi 4 zincir çektim. Hemen bu noktaya yine bir yaprak oluşturuyorum.
kapattım. Ve aralarda ne yapıyorduk? Hiç zincir çekmeden hemen şu iki yaprak aralarına tekrar batıyoruz. Bir yaprak oluşturuyoruz. Kalan 3 ilmeğimi birlikte kapattım. 1 2 3 4 zincirle bu dibine yine aynı noktaya kaydırma ilmeğiyle geçiş yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. Yine aynı noktaya bir yaprak daha oluşturuyorum. Kalan 3 ilmeğimi birlikte kapatıyorum. Burada fazla doladım sanırım. Evet, 3 ilmeğimiz kaldı. Birlikte kapattım. Bakın. Bir bu tarafa bir bu tarafa yaprak yaparak dörtledik. Şimdi bu iki yaprağımızın üzerine aynı şu orta noktasını iki yaprak yapacağız. Hiç zincir çekmedim. Tekrar iki tane ipimi iki kez dolayıp iki yaprak ortasına yine yapraklarımızı oluşturuyoruz. 3 ilmeğimiz kaldı. Hepsini birlikte kapattık. 1 2 3 4 zincir çektim. Aynı noktaya kaydırma ilmeği ile birleştirdim. 4 zincir çektim ve bu sıradaki yapraklarımızın ikincisini yapıyoruz. Yani şu alt sırada 2 yaprağımızdı. Buraya da 2 tane yaparak 4 yaprak olmasını sağlıyoruz. Hemen 2 kez doladık. Yine 2 2 çıkıyoruz. Kalan 3 ilmeğimizin hepsini birlikte kapatıyoruz. 2 kez başını doladım. Ve hemen sıradaki şu iki yaprak arasına geçiyorum. Bir yaprak oluşturuyorum buraya da. Üçünü birlikte kapattım. 4 zincirle yine aynı noktaya kapattım. 4 zincir tekrar buraya bir yaprak oluşturuyorum. Kalan 3 ilmeğimin hepsini birlikte kapatıyorum. Sıradakine yine geçiş yapıyorum. 2 kez dolayıp bu son 2 yaprağımızın şu ara noktasına tam batarak yine bir yaprak oluşturuyorum. Kalan 3 ilmeğimin hepsini birlikte kapatıp 1 2 3 4 zincirle noktaya kaydırma ilmeği ile birleştirdim. 1 2 3 4 zincir çektim. Aynı noktaya bir yaprak oluşturuyorum. Bu yaprakları hep dörtlüyoruz. Yine kapattım. Bakın hep 4 kanatlı bir yaprak görüntüsü olacak. Her seferinde. Şimdi arttırma yaprağımızı yapıyoruz. 2 3 4 5. Aynısını her sırada yapacağız arkadaşlar. Bandanamızı istediğimiz boyuta gelene kadar bu şekilde arttırarak ilerleyeceğiz. Aynı noktaya yine batıyoruz. 2 2 çıkıp kalan 3 ilmeğimizin hepsini birlikte kapatıyoruz. Şimdi hiç zincir çekmeden 3 kez doladık. 1 2 3 tığımızda 4 ilmeğimiz görünüyor ve bu yaprağımızın alt sıradaki yaprağımızın tam tepe noktasına batarak 4 seferde çıkıyoruz. 2 2 hep 2 ilmek çıkıyoruz. Bakın 3 ve 4. 4 seferde çıkarak tamamladık. Yine 13 zincirle üst sıraya geçiyoruz. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Evet arkadaşlar, bayağı kaç sıra göstermişim size. 1 2 3 4 5 6 7. sıraya geçtik biz. Bundan sonra hep bu şekilde ilerleyeceğiz. Normalde benim yaptığım bandanalar yetişkin için de, gerçi hani şöyle 10 yaş
üzeri çocuklar için de 8 yaş üzeri çocuklar için de 45 santim 46 santim aralığında, daha büyük isterseniz 50 santime kadar şu uzunluk bağcıksız olan kısmını örüyorum ben. Ben de şimdi öreceğim, sizlerle birlikte bu modelimi büyüterek bandanamızın sonrasında şu kenar kısımlarını örerek devam edeceğiz sonraki aşamalarına. Şimdi aynı şekilde ördüğümüz sistemle ilerliyoruz. Artırmalarımız alt sıralarda, eğer bundan sonrasınız kafanız takılırsa, yani 7. sırada ne yapacağız diyeceksiniz. Sonrasında hemen önceki sıralarda nasıl ilerledik? Başlangıçta kaç zincir çektik? Ne yaprağı yaptık? Sonralarında aralarda nasıl ilerledik? Aynılarını uygulayarak bandanamızın modelini bu şekilde büyüteceğiz ve sonuna kadar, istediğimiz boyuta gelene kadar bandanamızı örelim. Evet arkadaşlar, bakın ben bitirdim. Daha ütü yapılacak. Bandanamın öncelikle bu kısmını tamamladım. Kaç sıra ördüm? Şöyle tam 2 yaprak yaptığım sıradan başlıyorum. Şu tek yaprakları sayarak sıra sayısını anlayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sıra ördüm toplamda. Hemen şöyle, henüz ütü basmadım, yani ütülemediğim ölçüsünü sizlere söylemek istiyorum. Şu kısımdan şöyle tam bitirdiğim yere bakın. Yine 45-46 santim. Bu yani ütüyle birlikte 49-50 santime ulaşabilir. Burada tamamladım ben. Dediğim gibi, eğer büyütmek isterseniz siz daha fazla sıra sayısını aynı şekilde artırarak büyük ya da eksik yaparak 16 sıra değil de 14 sıra çocuklar için de küçük yapabilirsiniz. Şimdi bu tarafa geldim. Hemen birleştirmemi yaptım. En son yaprağımı arttırıp burada birleştirme yaptıktan sonra burayı tekrar göstereceğim. Sonrasında kenarlarını sık iğne ile öreceğiz. Bakın, bir tane yaprağımızı her sırada yaptığımız gibi ördüm. 3 tane 3 kez başını alıyorum ve şu alt sıradaki yaprağın tam tepe noktasına batarak 4 seferde çıkıyorum. Bu şekilde köşe kenar kısımlarına zincir kenarlarını oluşturuyoruz. Bir zincir çektim. Hemen ne yapıyoruz? Burada bir tane sık iğne, hemen her boşluğa 5 sık iğne yaparak ilerleyeceğim. Bu kenarlarında 4 ve 5. Hem biraz toplaması adına, şu kenarlarındaki şu kıvrımların daha düz görünmesi adına hemen sıradaki boşluğa geçtim. 2, 3, 4 ve 5. 5 sık iğne buraya yaptım. Sıradakine geçtim. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Şu kısımlara batmıyoruz. Direkt hemen yandaki boşluğa geçiyoruz. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eğer sizin bu boşluklarınız daha büyükse 6'da yapabilirsiniz bu sık iğneleri, ya da daha eliniz sıkıysa 4'te yapabilirsiniz. Bu şekilde kenar boşlukları şu köşe kısma kadar arkadaşlar gelelim. Buraya kadar 5'er tane sık iğne dolarak. Evet, şimdi burayı da geldik tam köşeye, yine geçiş yapacağım. Yanları 5'er tane sık iğne. Bu köşeye 5 tane değil, daha fazla yapacağız arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane sık iğne buraya doldum. Tam köşe noktası olduğu için bu şekilde 10 tane sık iğne yaptım. Hemen şu ipimi arkaya alıyorum. Diğer yan tarafa geçerek arkada yürütüyorum ipimi de. Buraya yine bu yan kısımlarına 5'er tane doluyoruz. Bakın, bu görünen şu potluk oluşan kısım zaten ütüde basılacak ve şöyle gayet
düzgün bir görüntü alacak. Sık iğne ile kenarlarını örerek ilerleyelim. Bu kısmı da buraya kadar. Evet arkadaşlar, şimdi burayı da tamamladım buraya kadar. Hemen bu kısımda bir bağcık yapacağım. Şöyle ki şu köşedeki, bakın, tam yaprağımızın şu kısmına batıyorum bir sık iğneyle. 5 sık iğne yaptıktan sonra yine ben 55 zincir çekeceğim. Burada bir bağcık yapacağım. Toplamda yine ben 55 adet zincir çekiyorum ve devam edelim. Evet, 55 adet zincirimi çektim ve hemen ikinci zincirden kaydırma ilmeği yaparak sırasıyla her birine bir kaydırma ilmeği yapıyoruz. Toplamda 54 tane kaydırma ilmeğimiz olacak 55 zincir üzerine. Sonuna kadar, ilk çektiğimiz yani son zincire kadar bu şekilde devam edelim. Evet, şöyle bağcığımı yaptım ve son kaydırmayı yaptıktan sonra şu aynı noktaya, tam bu yaprağımızın köşe noktasına bir sık iğne ile kapattık. Şimdi yapraklarımızın şu kısımlarına sık iğneler yapacağız. Karşı tarafa geçeceğiz. 1 2 3 ve 4. Bu yaprağımıza 4 sık iğne yapıyoruz ve direkt hemen yanındaki yaprağa geçiyoruz. Bu arada batacak bir yerimiz yok. Şimdi bu yaprağımıza da 1 2 3 sık iğne yaptım. Bakın, şöyle göstermek istiyorum. Yine aynı şekilde şu ara kısma bir tane de sık iğne yaptım. Hemen 1 2 3 sık iğne yaptım. Bir yaprağımızın arası boş. Yani ara kısmı daha dar, küçük, 3 tane sık iğne. Hemen şu aradaki iki yaprağın ortasına bir sık iğne yaptım. Sıradaki yaprağımızın içerisine 1 2 3 4 sık iğne yaptım. Ve hemen sıradaki yaprağımıza geçiyoruz. Şurada batacak yerimiz daha aşağıda kaldığı için 4 sık iğneyi bir yaprağımıza, bu yaprağımıza yaptım. Bu yaprağımızın içerisine geçtik direkt. 2 3 sık iğne yaptım. Bu dördüncü sık iğneyi de bu yaprağımızın, bakın, iki yaprak arasındaki şu kısımda daha rahat battığımız için dördüncü sık iğnemi buraya yaptım. Yani şuradaki kısma yapmıyorum. Buradaki kısmın tam ortasına sık iğne yapıyorum. Şimdi hemen sıradaki yaprağımıza geçtik. Direkt içerisine 2 3 4 sık iğne bu yaprağımızın içerisine, buraya batmıyoruz. Şimdi direkt yaprağımızın sıradaki yaprağımıza geçiyoruz. Direkt 2 3. Bu yaprağımızın daha bu kanadı dar olduğu için 3 sık iğne, dördüncüyü şu iki yaprak arasındaki boşluğa yapıyoruz. Hemen yaprak içine geçtik. 1 2 3 4 tane yaprak içine yaptık. Bu ortaya batmıyoruz. Direkt sıradaki yaprağın içerisine geçiyoruz. Buraya 3 tane yaparak dördüncü sık iğnemizi hemen yaprak arasındaki bu daha açık bir mesafe oluyor, buraya batıyoruz. Şimdi yine sıradaki yaprağımıza 2 3 4 sık iğne, hemen şu alt kısma batmadan yaprak içerisine geçtik. 2 3. Şimdi aradaki tam boşluğa dördüncü sık iğneyi yapıyorum. Yani bir kez batıyoruz. Şimdi 3 4 tane yaptık. Bu aradaki iki yaprak ortasına batmıyoruz. Direkt yaprak içerisine geçiyoruz. 2 3 sık iğne, dördüncüyü bu hemen yaprağımızın tam iki yaprağın ortasına batıyoruz. Yani sonuç itibariyle her yaprak arasına 4 tane sık iğne denk gelmiş oluyor. Sadece şu 3 sık iğnelik olan yaprağımızın içerisine dördüncüyü yapmayıp buradaki boşluğa, şöyle bunu atlayıp şuradaki boşluklara batarak ilerliyoruz. Bu yapraklar daha düz olduğu için. Bu şekilde yapraklarımızın kenarlarına bir sıra sık iğne örüyoruz ve sonuna kadar gelelim arkadaşlar.
Evet, buraya kadar geldim. Sonunda yine 4 sık iğne ile hemen ne yapıyoruz? Şurada yaprağımızın tam köşe noktası var. Buraya bir tane sık iğne ile geçiş yaptım. O 55 zincir çekerek yine buraya bir bağcık yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 55 zincir çekelim. Bu taraftaki bağcığını da yapalım. Evet arkadaşlar, burada bu tarafta da yine bir bağcık yaptık ve hemen son kısma şöyle sabitledim ve burada ilk başta bir zincir çekerek yaptığım oluşturduğum sık iğnemin tepesine battım. Şimdi ne yapıyoruz? Özür dilerim. Hemen kenarlarına ben bir yaprakla şöyle salkımlar oluşturacağım. Sadece şu kısımlarına, şu bağcık kısmına kadar öreceğiz. Daha bir hoş görüntüsü. Bu şekilde de bırakabilirsiniz. Sade isterseniz ama ben bir salkım, yapraklı salkım yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir çektim. 2 kez tığıma ipimi doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5. zincir içerisine şöyle yine aynı yaprak yaptığımız gibi 2 2 çıktım. Tekrar 2 kez başını doladım. Yine aynı noktaya. Önce 2, sonra 2 çıkarak kalan 3 ilmeğimin hepsini birlikte çıktım. 1, 2, 3 zincir çektim. Buradaki tam tepe noktasına, şu dibine, 2 dalına sık iğne ile bir pıtırcık oluşturdum. 1 2 pıtırcık kaydırma tekniğiyle de yapabilirsiniz. 4 zincir çekerek aynı şu noktaya kaydırma ilmeği ile birleştirdim. Bir tane yaprak oluşturdum arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim ve hemen şöyle bakın, sık iğne, her sık iğne arasına batıyoruz. Bunu birleştiriyorum burada. Bir tane bu şekilde bir yaprak görünümü oldu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir çektim. Yine 1, 2, 3, 4, 5. zincir içerisine yine bir yaprak oluşturacağım. 2 çıkıyorum. 2, kalan 3 ilmeğimi hepsini birlikte çıktım. 3 zincir çektim. Şu kısma şunu kaydırma ilmeğiyle de birleştirebilirsiniz arkadaşlar. 4 zincir çekiyorum ve aynı noktaya birleştiriyorum. Bu şekilde ilerliyoruz. Bakın, burada kaydırma ilmeğiyle birleştirmeden, burada birleştirdim haliyle iki yaprakta bir tık biraz farklı duruyor. Siz hangisini yaparsanız, yapmak isterseniz o şekilde ilerleyin. Benim bu daha çok hoşuma gitti ilk yaptığım. Şimdi yine 1 2 3 4 5 6 7 zincirle sıradaki bir boşluk atlıyorum. Hemen sıradaki şu orta noktasına sabitliyorum. Tam böyle tepeye. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir. 2 kez tığımı, ipimi doluyorum. 1 2 3 4 5. zincir içerisine bir tane yaprak oluşturuyorum. 2 kez aldım tığıma, ipimi. 2 2, kalan 3 ilmeğimin hepsini birlikte çıkarıyorum. 1 2 3 zincir, hemen şu dip noktasından bir tane pıtırcık, 1 2 3 4 zincir ve yine tam dibine, yaprağımızın dibine kaydırma ilmeğiyle birleştirdik. Bu şekilde yapraklarımız oluşuyor. 1 2 3 4 5 6 7. Hemen sıradaki, bakın, tam şu orta kısmına kaydırma ilmeğiyle sabitliyoruz. Bu şekilde ben uzun da tuttum. Şöyle salkım salkım yapraklarımız görünsün diye
ilerleyelim. Bakın iki yaprak arasında siz hangisini yapmak isterseniz, bunun arası bir tık daha fazla ama şu sivrilmiş şekli benim daha çok hoşuma gidiyor yapraklarda. Şu kısım sık iğne ile kapattım. Kaydırma ilmeğiyle şu pıtırcını kapattım yaprağın görüntüsü. Sonuna kadar, şu köşe kısmına gelene kadar yapalım. Buraya birer tane yaprak yaparak ilerleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın buraya kadar yaptık yapraklarımızı, geldik. Şimdi tam şu köşe noktasına ben ayarlamamı yaptım önceden. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir yine çekiyoruz. 5. zincir içerisine bir yaprak oluşturuyoruz. Tığımı iki kez dolamayı unuttum. Önce 2 sonra 2 çıkıyorum. Tekrar 2 kez alıp aynı noktaya 2, kalan 3'ünü birlikte çıkıyorum. 3 zincir çektim. Pıtırcık oluşturdum. Sık iğne ile yaptım ben. 4 zincir çekiyorum. Yine aynı noktaya kaydırma ilmeği ile birleştirdim. 3 4 5 6 7 zincir çektim. Bakın 1 2 3 4. zincir içerisine, arada 10 taneydi buradaki sık iğnemiz, kaydırmayla birleştirdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim. Hemen yine iki kez dolayıp 1 2 3 4 5. zincir içerisine bir yaprak oluşturuyorum. Tam bu en uç noktası oluyor, yani en sivri noktası. Üçünü birlikte çıkıyorum. 1 2 3, bandanamızın tam uç noktası, arkada kalan yani. Buraya bir pıtırcık yaptım. 4 zincirle kapattım. Ben buraya 3 tane yaprak yapacağım arkadaşlar. 4 zincir çekiyorum. Aynı noktaya yine bir yaprak. Burası uç noktası olduğu için 3 yaprak oluşturacağım. Böyle daha belirgin olsun diye 3 zincirle bir pıtırcık oluşturuyorum. 1 2 3 4 zincirle yine aynı noktaya kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Bakın 2 yaprak yaptım. Yine 2 kez dolayıp buraya 3. yaprağımı oluşturuyorum. Üçünü birlikte kapattım. 3 zincirle bir pıtırcık oluşturuyorum. 1 2 3 4 zincirle yine aynı noktaya kaydırma ilmeğiyle kapattım. Bu şekilde 3 yaprağım oluştu. 1 2 3 4 5 6 7. 7 zincirle bir tane bırakıp diğer yanındakine kapattım. Burası tam bandanamızın en uç noktası oluyor. Şöyle 10 zincirlik bu boşluğa biz 3 kanatlı yani 3 tane böyle yaprağımız olacak, ama bu ortadakini 3 yaprak yaptım. Tek yaprak değil. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincirle yine bir tane tek yapraklı oluşturacağım. 1 2 3 4 5.'ye yine bir yaprak oluşturuyorum. Kenar yan kısımlarında aynı şekilde yukarıya kadar gidip örüp bandanamızı tamamlayacağız. 3 zincirle şurayı da hemen gösterip devam edelim. Pıtırcığımı yaptım. 4 zincir çekerek bu noktaya birleştirdim. 1 2 3 4 5 6 7 zincirle tekrar bakın aynı köşe noktalarına, şöyle diplerine, aralarına batarak ilerleyelim. Kaydırma ile bu şekilde oldu. Bizim tam bandanamızın uç noktasını ben böyle ayarladım arkadaşlar. Siz dilerseniz tek yaprakta yapabilirsiniz bu şu kısmı. Şimdi burayı da aynı bu yan taraftaki gibi yukarıya kadar ta ki şu bağcığımızın olduğu tam şu kısma kadar yapalım. Bu salkımlarımızı ve bandanamızın son kısmını da tamamlamış olalım.
Evet arkadaşlar, sonuna kadar geldim. Son kısmı da batarak şu bağcımızın dibine kaydırma ilmeğiyle birleştirdim ve burada bandanamı kesiyorum. İpimi temizleyip ve bir ütü yapıp geleceğim. Ütülü haliyle farkı göreceksiniz. Daha güzel bir görüntüyle birlikte olacağız. Evet arkadaşlar, şöyle bakın, tamamladım, ütüledim ve geldim. Gördüğünüz üzere çok şık, çok güzel, basit bir bandana modeli. Yapımı da çok kolay. Bu salkımlar da çok yakıştı. Ütülendiği zaman da gördüğünüz gibi çok güzel bir görüntüye sahip oldu. Ben farklı bir renkle de başlamıştım. Bu rengini de göstereceğim. Gördüğünüz üzere bu Alize Cotton Gold ile örülmüş, bir tık daha ince yapısı var. Naçizane benim fikrim Alize Cotton Gold'da daha güzel olduğunu düşünüyorum. Görseldeki görüntüde de net bir şekilde görünüyor. Bu kullandığımda Nako Cotton Luxe ile ördüğüm bandanam. Bu kadardı. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.